Evet arkadaşım, eğitim serimizin bu bölümünde 3 bant disiplininde ideal duruş nasıl olmalıdır onu inceleyeceğiz. Niye böyle diyorum? Şundan dolayı, çünkü snooker olsun, pool bilyard olsun kendi iç hafızalarında değişik duruş teknikleri barındırıyor. Ama ben ilk önce size burada 3 bantta ideal duruş tekniği nasıl olmalıdır onun üzerinde duracağız. Ne demiştik? 3 bant bilardosunda, 3 bant branşında ideal duruş nasıl olmalı? Bunu anlatmam gerekirse bazı örnekleriyle göstereceğim size. Çünkü sizin vücut anatominiz kendi duruşunuzu belirleyecektir. Öyle bilardocular tanıyorum ki isim vermeyeceğim için problem yok. Adamın boyu 1.95 ona göre duruyor. Adamın boyu 1.55 ona göre duruyor. Ama biz ilk önce standarttan gideceğiz. Ondan sonra da nasıl olmasını gerektiğini söyleyeceğiz. Ama nasıl vurulmaması gerektiğini de söyleyeceğim. Şöyle ki 3 bant disiplininin duruşunu anlatıyorum arkadaşlar. Boyunuz ne olursa olsun %80 standartı böyle oynuyor. Ben de böyle, Murat Gökmen de böyle oynuyor. Ayaklarımızın birbirine paralelliği şuradan şuraya yaklaşık 45 derece olmalı. İki dizimiz şöyle duramaz, şöyle de duramaz, şöyle de duramaz. Nasıl durmalı? İki dizimizin, vücudumuzun ağırlığını iki dizimize vermemiz lazım. 45 dereceyi söyledim. Bu ıstakayı burada tuttuğumuzda ıstakanın arkası arka ayağımızı, sağ ayağımızı ikiye bölmeli. Yani şöyle aldığınızda bakın. Buraya gelir, buradan da vuramazsınız. Bu ıstaka buradan rahat hareket etmeli. Görüyor musunuz? Şöyle gösteriyorum. Bu birinci aşaması. Ya inanın öyle enteresan bilardocular gördüm ki bilardo oynarken eziyet ediyor kendine. Adam şöyle duruyor. Yahut da şöyle duruyor. Yani böyle bilardo oynayamazsınız. Topa iyi vurmak için iyi durmak zorundasınız. Nereden gidelim? Bir, ıstakayı öyle bir sallamalısınız ki, öyle bir durmalısınız ki ben öyle test ediyordum kendimi, siz de edin. Sizi 4 kişi ise yerinizden kımıldatamamalı. Yani burada taş gibi durmasınız. Şu anda ben test edemiyorum çünkü ekip çekiyor. Yani benim buradan şu anda 3 kişi ise beni oynatamaz yerinden. Ne diyorum? Aynen bir taş gibi durmalısınız ama aynada bir gelincik çiçeği gibi olmalısınız. Yani öyle bir denge, bunu siz yavaş yavaş hissedeceksiniz. Birinci aşaması bu. Ne dedim? 45 derece olacak ayakların birbirine paralelliği. İki dize eğileceğiz. Ağırlığı iki dize vereceğiz. Yani tek dizde değil. Vücudumuzun yattığımızda hiçbir şekilde kasılmaması lazım. Bu masaya dururken yattığımızdaki o hafiflik aynı sanki masadan bir şey alır gibi. Ben bunu eskiden öğrencilere ders verirken elma derdim. Fatih arkadaşım, elmamız var mı ya? Üstadım ayvamız var. Ayva olur mu? Ver, zaten ayvayı yedim seninle birlikteyken. Ver şunu. Şimdi bak böyle anlatıyorum size. Mesela ıstakaya geldiğiniz zaman masaya şunu bak şöyle koyuyorsunuz. Bakın. Bakın. Masaya şurayı bırakıyorsunuz. Istakayla yattığınızda da sanki masadan bir şey alırmış gibi eğileceksiniz. Ya da bırakırmış gibi eğileceksiniz. Vücudunuzda en ufacık kasılma olmamalı. Yattığınızda eğer vücudunuz kasılıyorsa size bir şey söyleyeyim mi? Kas hafızası başka bir şey. Belki diyebilirsiniz 15 gün sonra bu geçecek, şu anda kasılıyor, ama öyle durumlar da var. Ama eğer vücutta bir kasılma oluyorsa bilin ki pozisyon yanlıştır, duruşunuz yanlıştır. Aynen bu ayvayı buraya bırakır gibi eğileceksiniz. Bakın. Hiçbir şey fark etmiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Böyle yapacaksınız. Bu ıstakayla yattığınızda böyle ok gibi durmalısınız. Ok. Aynı bir ok gibi. Birinci aşaması bu. Istakanın arka tarafını anlattım. Duruşta. Şimdi ön taraftaki münasebetimizle ilgili konuşayım. Evet, gözlerimize baktığımızda burayla ıstakayla çenemizin arasındaki uzaklık 15 ile 20 santim arası olmalı. Yani ıstaka şöyle de olmaz, şöyle de olmaz. Yani bunun
bahsettiğim gibi yani standartından bahsediyorum size ilk önce. Yani bu ıstaka çenemizin gözler ıstakanın iki tarafını ikiye bölmeli. Yani sağ göz sağ tarafına, sol göz sol tarafına düşmeli. Yani benim ancak oynamaya başladığınızda bunu daha rahat anlayacaksınız. Çeneniz ıstakayı ikiye bölmeli. Elinizle düz orantılı olmalı ve baktığınızda şunu yaptığınızda bakın benim gözüm yani şöyle diyebilirim ben eğer dereceyi vursak 65 derece diyebilirim. Yani şöyle de duramaz. Şöyle de duramaz. Yani tam böyle bir 65 derecelik bir açı yapacak baktığınızda bu ıstaka şu görünümü olacak vurduğunuzda. Yani kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Topu en optimal şekilde nasıl görebiliyorsanız eğer topu 1/4 mi görmek istiyorsunuz? 2/4 mi? 4/3 mü? 4/4 mü? O kalınlığa yattığınızda vücudunuz otomatik o norma girmeli. Arkadaşlar duruşla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar şu anda.